Merhaba arkadaşlar, Fırçanın 200'ü kanalına tekrar hoş geldiniz. Öncesinde Behzat'ın söylemek istediği bir şey var herhalde. Evet. Neydi? Yorum atıp abone olup beğenmeyi unutmazsanız çok seviniriz. Bu bölümde tekrardan tabloları anlatmaya başlıyorduk. Eser anlatımları. Eser anlatımlarıydı. Bu seferki yeni eserimiz kardeşimin yaptığı 4 Kapı 40 Makam adlı bir eseri. Kendisi sizinle ilgili bununla ilgili bilgiler verecek. Onun dışında ben de bir takım fikirlerimi söyleyeceğim. İstersen sen başla. Şimdi her sanatçı veyahut da sanatçı adayı diyelim, yaşadığı dönemi biraz eleştirel, bazen o yaşadığı dönemin içerisindeki kaotik durumu, iyiliği, kötülüğü, neşeyi, mutsuzluğu resmedebiliyor, tablosuna dökebiliyor. Biz de öyle bir dönemden geçiyoruz ki birazcık olsun insanların huzursuzluğunu, duygusal çöküşlerini ve savaşların yoğun olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ben de bu marifet kapısını kendi duygu ve düşüncelerimle aktarmak istedim. Bu 4 Kapı 40 Makam'da marifet kapısı. Marifet kapısının şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Aslında artık irfan olup, alim olup Tanrı'yı anlayabilme, Tanrı'yı düşünebilme noktasına gelme. Bu noktada Düşünebilme derken? yani onun bizden istediği şeyleri algılayıp kendi hayatımıza dökebilme. Evet. Artık onun istediği şekilde yaşayabilme duygu ve düşüncesini Ya aslında anlatan. sen eser için, sen kendi yolundan çıktın, şu anda eserle Evet. ilgili parantez açarak söylüyorsun. Aynen, Çünkü aynen. biliyorsun çok çeşitli din olan Doğru. insanlar, o dini düşünerek yaşayan insanlar var. Hani herkes aynı dinle mensup olmak zorunda değil. Senin şu anda bahsettiğin o alandan sen yola çıkarak bunu söylüyorsun. Aynen. Zaten ondan yola çıktığımda şöyle, Behzat, burada 4 tane kitap var. Yani 4 büyük din geldiği kitaplardan 4 tanesi var. Ama onun dışında da dinler var biliyorsun Var. yani. Ya ben bu kitabı olan dinlerden yola Evet. çıkarak söyledim. Bu kitapların bir arada oluşu, bir arada bir aydınlığı, bir huzuru, bir barışı içermesi adına da güvercinle beraber lambayı resmettim. Bu arkadaki gördüğünüz bu kapının detayları, kapının olma biçimi, renklendirme biçimi tamamen bu dünyada insan çeşitliliğinin, canlı çeşitliliğinin, ırk çeşitliliğinin ve inanış çeşitliliğinin göstergesi, tamamen birleşmesini anlatan bir eser. Onunla beraber bu marifet kapısının temel düşüncesi artık ilim ve bilimi almış, kendini yetiştirmiş bir insanın topluma olan yararları, artık toplum için ne yapabileceği ve toplumu en iyi şekilde nereye kendi içindeki o bilgi ve birikimi yansıtabileceğini göstergesi. Onunla beraber bu marifet kapısı benim için şunu temsil ediyor. Biz kardeşimin, hatırlarsanız zeytin ağacı resmi vardı. Zeytin dallarından bir sürü bayraklar, yani toplumları temsil eden bayraklarının birer sembolik göstergesi vardı. Ondan da etkilenerek yola çıkarak ben de böyle bir eser yaptım. Bu eserde de aslında marifetin hep beraber barışçıl ve bu dünyayı en iyi şekilde paylaşarak yaşamanın olduğunu resmetmek adına bu şekilde yola çıktım. Bu kapının bu kadar renkli olması tamamen bütün aslında o bayraklardaki renkleri de temsil ediyor. Onunla beraber ilk başta ben aslında bu resmi yapmadan önce ilk kompozisyonumda burada bir arkadaşlar güvercin yerine hançer vardı. Bunu da tarih boyunca tüm dinlerin birbirleriyle olan savaşlarını temsilen koyduğum bir hançerdi. Fakat öyle bir döneme artık girdik ki insanlara geçmişini hatırlatmak yerine artık geleceğimizin daha iyi bir şekilde nasıl iç içe bir arada en iyi şekilde nasıl yaşayabiliriz'i göstermek adına güvercini koydum. Güvercin biliyorsunuz barışı temsil eden bir şey. Ondan dolayı buraya güvercini ekledim. 3 tane de tüy var. Şimdi bununla beraber, ya şimdi o tüy kısmına girmeyelim.
Burada şimdi şöyle bir, o zaman senin söylediğin felsefede şöyle bir şeye yola çıkıyoruz. Şimdi her dinin kendi içindeki bir aydınlığı var o zaman. Çünkü sen burada koyduğun bir gaz lambası, ama bu aslında bu sembolik olarak bir nesne diyelim. Işığı Temsil ediyor. Evet, nuru temsil Sen ediyor. aslında buradaki her dinin kendi içinde bir aydınlığı ve ışığı olduğunu Evet. düşünüyorsun. Ve bununla beraber de biraz önce söylediğin gibi hani bu kapıdaki kullandığım renkler aslında bütün toplumların çeşitli din, dil, ırk yapılarını hani her birini bir arada barındırıyorum. Bağlama, evet doğru. Çünkü şimdi bu 4 kapı 40 makam dediğin zaman sonuçta bir dini felsefeye gidiyor. Yani Evet. o da bir felsefe. Bundan dolayı ben bu kapıyı koyup bunları yaptım dediğin zaman hani o kitapları da için içine koyduğun zaman bir yerde bir ayrım söz konusu oluyor. Yani buna dikkat Tabii. etmek lazım. Şimdi sen bunu yaptın ama sen bunu yaparken sen kendi bulunduğun topraklardan yola çıkarak, yaşadığın bölgeden yola çıkarak bu eseri yaptın. Bizde İslamiyet'te de var, Bektaşilikte de var, Alevilikte. Hacı Bektaşi Veli'nin işte ünlü sözlerinden yaşadığın yeri hak et, kazandığın lokmayı hak et diye bir sözü var. Ondan sonra bunlar yine marifet kapısının bölümleri, yani bir makamın 10 tane de kapısı var. Cömertlikten tutun işte adil olmayı, hepsini o temel bilgileri veren kapılar bunlar. Her birinde 10'ar tane Evet, bir felsefe var. İnsanlığın en temel şeyi yine Hacı Bektaş Veli'nin söylediği söz, eline, beline, diline sahip ol dediği sözle başlıyor. Çünkü hepimizin yaşadığı bu dünyada aslında din, dil, ırk fark etmeksizin tüm insanların yaşama yolu bu olmalı diye düşünüyorum. Çünkü yani bu bilgilerden yola çıktığımızda aslında insanın temelini gösteren şeyler. Şimdi şöyle bir konuya gireceğim. Söylediğin her şeyde anlıyorum. Yaptığın süreçte de ben zaten aynı atölyede bulunduğumuz için ben şöyle bir şey söylemek istiyorum burada. Şimdi sanat dili kullanıyoruz biz bir dünyada. Evet. Sanat dili evrenseldir ve hiçbir zaman şekillenmemesi gerektiğini düşünen bir insanım ben. Senin yaptığın bu eserde hani sen bir felsefeden yola çıktığını söylüyorsun. Fakat hani eserin tamamını insanlar, bazen izleyiciler de kendi içinde ne hissediyor ya da ne görmek istiyor, biraz da izleyicilere de bırakmak Doğru. gerekiyor. Yoksa eser tamamen çok güzel bir eser, fakat sen bunu eğer belli şeylerin içerisinde sıkıştırıp düşünceleri aynı Tabii. bir noktaya getirirsen, bu artık sanat eseri dilinden çıkıp sen kendi yaptığın bir şeyi anlatmaya başlıyorsun. Yoksa sanat evrenseldir, biliyorsun. Sonuçta bu eseri, örnek veriyorum, İngiltere'ye götürsen ya da örnek veriyorum Amerika'ya götürsen, başka insanlar çok başka şeyler anlayacaktır. Tabii. Yoksa hani biz burada şunu söylemek istiyoruz. Bir kavrama sığdırmak değil amacımız. Ya burada bizim yaptığımız eserlerin tamamı yani düşüncesel olarak kendi içimizde duygularımızla yapıyoruz, fakat sanat evrenseldir. Sanatın bir dili olmaz. Burada kardeşim yaptığı eser çok güzel. O kendi felsefesinden yola çıkarak yaptığı bir eser. Fakat ben şunu söylüyorum bir daha. Hani eserin tamamına baktığınız zaman ben bunu sanat diliyle eleştireceğim. Doluluk boşluk oranı olsun, renk dengesi olsun, her şeye baktığınız zaman sıcakla soğuk ilişkisi bile çok dengeli. Çoğu mesela sanatçılar burada sıcak soğuk ilişkisini tam tutturamıyor. Burada baktığınız zaman sıcakla soğuğun birbiriyle tam bir dengesi var. Bununla beraber tekrardan şuna geçeceğim konuda. Bu yapılan eserin özelliğinde benim düşüncem şu. Bu bir şu arkada bulunan bir kapı var. Aşağıda barış temsil eden güvercin var. Bana bıraksanız sana ne hitap ediyor diye. Bana hitap eden şu: bu eserde bir duygu ön planda. Aslında örnek veriyorum, bir şairin, bir yazarın ya da bir felsefecinin, bu herhangi bir düşünür de olabilir, onun geride bıraktığı bir izlenim de olabilir bu tabloda. Fakat işte kardeşimin yola çıkarak tabloya isim koyarak yola çıktığı için 4 kapı 40 makam diye,
o kendi felsefesinden yola çıkarak söylüyor. Çünkü o kendisinin eseri. Ben de burada ona şöyle parantez açtım, şöyle yardımcı olmak istedim. Hani sanattaki bir dil, sanattaki bir düşünceden yola çıkarak ben bunu tamamen bir sanat eseri olarak eleştirmek değil de sanat eseri olarak fikrimi söyledim. Yani benim düşüncelerim bu şu anda, yani bu tabloyla ilgili. Şimdi evet, sana katılıyorum. Zaten şöyle bir şey var. Ben bunu bu dilde yaptım ama bu dilde yaparken tamamen bir öğretinin içerisine kendimi koyarak yapmadım. Ben kendi duygu ve düşüncelerimden yola çıkarak zaten bunu resmettim. Yoksa bu dediğimiz şeye dışarıdan baktıklarında ben o dediklerinizi görmüyorum diyen de olabilir. Tabii. Bunu önemli olan onu görüp görmemesi değil. Önemli olan bir sanatçı olarak yaşadığımız dönemin geçiş safhalarında yaşadığımız duygusal Tabii. yoğunluğu bazen tuvallerimize, bazen Evet. değil, çoğu kez aktarıyoruz. Ben de böyle bir şekilde aktardım. Zaten o dediğin, bu dediğim duygu ve düşünceler, bu fikirler dünyada biliyorsun Mevlana'nın bütün yazıları bütün dillerde çevrildi. Bu bir evrensel bir şey. Tabii. Demek istediğim işte o gibi ariflerin geçtiği yollarda aslında toplumlara söyledikleri cümleler bunlar. Yani insanlara bu bir yaşadığı toplumun alması gereken bilgi değil aslında. Tabii. Bu buradan çıkıp kuzeye de gitsen aynı şey, güneye de gitsen aynı şey, doğuya da batıya da gitsen aynı şey. Önemli olan bizim için aslında baktığında bu bilginin her insanın uygulayabilmesi. Biz sanatçılar olarak ne yapıyoruz? Biz kendi dilimizde bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Evet, yorumluyoruz. Aslında şöyle bu dediklerini bağlayacak olursak şöyle bir düşünce ortaya çıkıyor. Senin biraz önce söylediğin dünyadaki belli düşünürlerin kitapları birçok dile çevriliyor ki insanlar da onlardan bir şeyler öğrensinler diye ne yazdıklarıyla alakalı. Şimdi bundan yola çıkacak ve o yoldan çıkıp bu tabloya bir daha bakacak olursak senin o baştaki söylediğin kelimelerle uyuşuyor. Evet. Ben ilk başta oradaki parantez açmamın sebebi de şuydu. Hani evrensel bir dil kullanıyoruz. Evrensel bir Tabii dil ki. kullanmaya Biz sadece çalışıyoruz. yaşadığımız toplumdaki duygu ve düşünceleri alıyoruz ama bir eseri ürettikten sonra emin olun bunu evrensel bir mecrada sergiliyoruz. Çünkü bu bugün burada sergileniyor olabilir ama yarın bu ülkenin sınırlarının dışında başka bir ülkede de sergileniyor olabilir. Bundan dolayı bunun dili aslında evrensel. Ben kendi duygu ve düşüncelerimi anlattım. Yani içimdeki hissiyatları bu şekilde döktüm. Fakat biz insanız. İnsanın insandan üstün olduğu birçok nokta var. Akıl akıldan üstündür dedi. Benim yapıp da göremediğim, başkasının görüp de beni çok daha etkileyecek duygu ve düşünceleri olabilir. Ben kendi duygu ve düşüncelerimi aktardım. Kardeşime de teşekkür ediyorum. O da çok güzel bir noktaya değindi. Sanatın evrensel bir dil olduğunu, bunun kişiselleştirilmemesi gerektiğini ve yapılan her işin aslında bütün dünyadaki insanlığa ait olduğunun bir göstergesi. Mesaj içerikli bir eserse hani uluslararası bir ortaya koyduğum bir felsefe ve düşünce olarak. Ya işte şu anki yaşadığımız dönemi sen biliyorsun. Evet. Ondan dolayı bunu herhangi bir yere götürsek belki onlar da aynı izlenime gelecekler. Çünkü onlar da şu an aynı duygu ve düşünceyi yaşıyor. Evet. Ama en son şöyle bir baktığın zaman tekrardan hani şu kapanışı yapmadan önce söyleyeyim. Gene bir esere baktığın zaman eserde hala şunu öngörebiliriz. Eserin renklendirilmesi, doluluk boşluk oranı, işte sonuçta böyle ince uzun eserler genelde kolay kolay resim edilmiyor. Çünkü biraz zordur bunu dengelemek. Senin burada kullandığın dengeler, renk armonisi vesaire falan hepsi benim için çok dengeli. Sonuçta biz anatomiyi ve anatomiyle beraber yani kendi öğretilerimizde, kendi yaptığımız sanat eserlerinde çok uğraşlar vererek birçok şeyi hani en sonunda sonuçlandırdığımız zaman göze hitap etmesi gerektiğini düşünen insanlarız. Bu hangi eser olursa olsun, yani bugün işte örnek veriyorum tek bir tane elma çalışsan bile o yaptığınız iş bile size oradaki doluluk, boşluk ve o renk armonisi sizi cezbetmesi lazım. Bu tabloda da keza öyle. Hani tekrardan sürekli tekrarlamak istemiyorum. Eseri zaten sen de anlattın, ben de kendi fikirlerimi söyledim. Yani böyle eser anlatımlarımız daha devam edecek. Bundan sonraki bir sonraki aşamada gene yapacağımız eserleri sizinle tekrar paylaşacağız.
Onun dışında benim ekleyeceğim, hani abone olup yorum atarsanız, yani eserlerle ilgili ya da aklınızda var olan bir düşünce varsa, yoruma merak ettiğiniz bir şeyler varsa bunları yorumlara bırakalım arkadaşlar. Yani biz şöyle söyleyeyim, yaptığımız şu anki iş, sanatçı olmamızla beraber YouTube'da bu platformda böyle bir video içeriği üretmemiz aslında bizim için zor bir süreç. Çünkü bir önceki bölümde de şey demiştim, sanat hala bizim ülkede çok ön plana Evet. çıkmıyor. Biz bunun için çok emek veriyoruz. Elimizden geldiğini yapmaya çalışıyoruz. Sizler de desteklerinizi eksik etmezseniz biz bir sonraki videoları elimizden geldiği kadar daha da iyi çekimler yaparak sonuçlandıracağız. Yani bize olacağınız tek destek abone olup beğeni atmanız arkadaşlar. Yorum atarsanız da sizin o içinizdeki değerli duygu düşünceleri biz de öğrenmiş oluruz. Aynen. Son söyleyeceğim söz şu olsun. Buradaki gördüğünüz ışık gibi hayatınızdaki ışık da bol olsun. İçinizdeki ışık da bol olsun. Enerjiniz yüksek olsun. En önemlisi bu. Sanatla kalın, kendinize iyi bakın. En son söylediğimiz gibi abone olup yorum atın ve düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için.